Aşağımız Fethiye Körfezi, Likyalıların kurduğu, Romalıların geliştirdiği, koşu parkuru ile de tanınan antik Kadianda şehrindeyiz. Buralara yolunuz düşerse gelmenizi tavsiye ederim. Bilmeyenler için hadi birlikte kısacık bir tur atalım. Herkese Kadyanda'dan merhaba. Burası Likyalılar zamanında kurulmuş antik bir şehir. Ben buraya gelmeyi çok seviyorum. Çok huzur verici bir yer. Bugün buraya gelmemin bir nedeni de size sporculara ait olan, sporcular için yapılmış olan bir tatlıyı anlatacağım. Eski Yunan ve Romalılar zamanı Libunya adlı bir tatlı yapılırmış. Daha sonra bu tatlı evrimleşmiş, cheesecake olmuş. Ben de bugün size cheesecake milanese ya da cheesecake al mascarpone senza cottura, yani pişmeden yapılmış cheesecake tarifini vereceğim. Videonun sonunda da cheesecake'in size detaylı tarihini anlatacağım. Hadi şimdi mutfağa geçelim. 90 gram tereyağını tabanı yapmak için eritiyoruz. Sonra 250 gram yulaflı bisküviyi rondodan geçiriyoruz. Erimiş tereyağını bisküvilerin üzerine döküp 10 gram balı ekleyerek iyice yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz taban malzemesini 24'lük kek kalıbına yerleştirip iyice bastırıyoruz. Sonra buzdolabına kaldırıyoruz. Tabana yağlı kağıt koyup kalıbın kenarlarını da yağlamayı unutmayın lütfen. Şimdi mascarpone kremasını hazırlamaya başlıyoruz. 11 gram sığır jelatinini 10 dakika kadar suya koyuyoruz. 500 gram mascarponeyi ve 60 gram pudra şekerini bir kaba boşaltıyoruz. Yarım vanilya çubuğunun çekirdeklerini de karışıma ekleyip iyice karıştırıyoruz. Yoğunlaşıncaya kadar çırptığımız 250 ml kremayı ve iyice suyunu sıktığımız sığır jelatinlerini mascarpone kremasına ekleyip karıştırıyoruz. Kremayı hem jelatinler iyice erisinler hem de krema gövdelensin diye benmari usulü kısa süreliğine çok ısıtmadan karıştırıp 200 ml yoğurdu ekliyoruz. İyice karıştırdığımız kremayı kalıba döküp streçleyip 5 saatliğine buzdolabına koyuyoruz. Tatlının üzerini hazırlamak için 200 gram bitter çikolata ile 50 gram tereyağını benmari usulü eritip sonra biraz ılıklaşması için kenara alıyoruz. Ilıklaştıktan sonra buzdolabında beklettiğimiz tatlıyı buzdolabından çıkartıp üzerini bu çikolata sosu ile kaplıyoruz. Kaplama işi bittikten sonra üzerini süslemek için çikolata eritip çilekleri çikolataya batırarak bu enfes cheesecake'in son halini veriyoruz. Bu cheesecake'i buzdolabında 3-4 gün taze bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Servis etmeden önce çikolatanın rahatça kesilebilecek yumuşaklığa gelmesi için dışarıda bir süre bekletin. Şimdiden afiyet olsun. Kanalımı desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize teşekkürler. Cheesecake'in hikayesine gelecek olursak, cheesecake'in atası 776, İsa'dan önce 776'da Delos adasında Libuma adında bir tatlı. Bu tatlı sporculara enerji versin diye baldan ve peynirden yapılıyor.
Romalılar zamanına gelince Marcus Cato, ünlü siyasetçi, devlet adamı Marcus Cato bunun reçetesini yazıyor. İtalya'ya getiriyor. İtalya'da iki hamur diskin arasında konulan bu peynir tatlısına ise placenta adı veriliyor. Zaman içerisinde İtalya'da cheesecake çeşitli varyasyonlarda yapılıyor. Amerika'ya göç eden İtalyanlar bu tatlıyı Amerika'ya götürüyorlar. 1872 yılında Philadelphia'da yaşayan peynir ve süt üreticisi James Kraft bu tatlıyı Philadelphia peynirinden yapıyor. Günümüze kadar gelen cheesecake James Kraft'tan çıkıyor. Bir sonraki videoda ilginç bir yerde ve ilginç bir lezzetle tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler. Ciao amici.